Biz artık kaybolmaktan korkmuyoruz. Çünkü siz hiç yönünüzü bulmadınız ki. Z kuşağı. Telefonla doğdular, tabletle susturuldular. Ve şimdi bütün dünyayı bir filtreli ekran gibi kaydırıyorlar. Y kuşağı ise köşede izliyor ve mırıldanıyor. Biz böyle değildik diyor. Ama bir dakika dur. Gerçekten onlar mı değişti? Yoksa Y kuşağı mı yaşlandı? Bu videoda sadece gençleri değil, Y kuşağının öfkesini de sorgulayacağız. Çünkü belki de mesele onlar değil, zamanın Y'den hızlı geçmesidir. Biz bağ kuruyoruz, siz bağlanmışsınız. Biz sabırla yürüdük, siz koşmak istiyorsunuz ama sürekli düşüyorsunuz. Elinde telefon, dünyadan bir haber büyüdünüz. Evet, iki kardeş düşün, kafede karşılıklı oturuyorlar. 30'lu yaşlarındaki Y kuşağı abla, 10'lu yaşların sonundaki ya da 20'li yaşların başındaki Z kuşağı kardeşine bu şekilde sitem ediyor. Kardeşinin parmakları sürekli TikTok videolarında gezinirken abla derin bir iç çekiyor. Bu manzara günümüzde sıkça karşılaştığımız kuşaklar arası çatışmanın bir örneği gibi. Peki Y kuşağı gerçekten de Z kuşağına niye bu kadar sinir oluyor? Bu kızgınlığın arkasında basit bir telefon düşkünlüğü suçlamasından daha çok daha derin sosyolojik, psikolojik ve felsefik dinamikler yatıyor. Hadi gel bu iki kuşağı ayıran uçurumun katmanlarını beraber inceleyelim. Önce şu kuşakları netleştirelim ki kimin neden sinir olduğu belli olsun. Y kuşağı 1981 ile 1999 arasında doğanlar. Yani kaset sarıp televizyon başında klip bekleyip sokakta oynayanlar. Z kuşağı ise 2000 ile 2012 arasında doğanlar. Tabletle susturulup TikTok'la konuşup ekranda büyüyenler. Arada ekranda da dans edenler. Arada demeyeyim, her zaman. Her neyse, Z kuşağının ortalama dikkat süresinin yalnızca birkaç saniye olduğu söyleniyor. İnternet çağının içinde doğan Z kuşağı günde onlarca kısa video, yüzlerce gönderi ve bitmek bilmeyen akışlar arasında geziniyor. Bu gençlerin dikkat süresinin ortalama 8 saniye civarında olduğu tahmin ediliyor. Önceki kuşaklardan belirgin biçimde kısa bir karşılaştırma yapmak gerekirse milenyaller yani Y kuşağı, bunlar için bu süre 12 saniye civarında ölçülmüş. Yani arada neredeyse 4 saniyelik bir fark var. Bu istatistik ilk duyurulduğunda abartılı gelse de etrafımıza bakınca gerçekçiliği hissediliyor. TikTok'ta hızlı akan videolar, Instagram Reels veya YouTube Shorts gibi birkaç saniyede bir değişen içerikler Z kuşağının bilgiye yaklaşımını şekillendiriyor. Örneğin TikTok kullanıcılarının büyük bir kısmını Z kuşağı oluşturuyor. Ve bu platformda günde ortalama 1 saat 16 dakika vakit geçiriyorlar. Ancak bu 1 saat klasik bir TV programı izler gibi tek bir içeriğe odaklanmak demek değil. Aksine yüzlerce farklı videodan oluşan bir mozaik. Bu arada bunu herkes yapıyor ama tabii ki Z kuşağında biraz daha fazla. Ekranı her kaydırışta yeni bir dünyaya açılan bu deneyim Z kuşağını anında tatmine alıştırıyor. Bir Z genci eğer içerik ilk 5-10 saniye içerisinde ilgisini çekmezse sıkılabiliyor. Çünkü karşısında sonsuz bir alternatifler denizi var. Bu durum Y kuşağının sabır anlayışıyla çelişiyor. Milenyaller yani Y kuşağı gençken bir müzik klibini izlemek için televizyonun başında bekler, internette bir sayfanın yüklenmesi için saniyelerini harcardı. Oysa Z kuşağı için beklemek neredeyse geçmişe ait bir kavram. Y'lere göre Z'ler aynı anda birkaç işi yapmaya çalışıyor. Hiçbirine tam konsantre olamıyor. Bir Zoom toplantısı dinlerken aynı anda telefondan video izleyen, ders çalışırken arka planda hızlı klipler tüketen Z kuşağı üyeleri, abileri, ablaları tarafından eleştiriliyor. Ama belki de asıl mesele Z kuşağının yeni dünya düzenine uyum sağlamış farklı bir odaklanma biçimi geliştirmiş olmasıdır belki. Onlar dünyayı bir akış olarak deneyimliyor. Bilgiye hızla dalıp çıkıyor ve çoklu görevlere uyum sağlıyorlar. Y kuşağı bu durumu zayıflık veya saygısızlık olarak algılasa da Z kuşağı için bu bir hayatta kalma durumu. Dikkat ekonomisinin tam ortasında büyüyen gençler sınırlı şekilde dikkatlerini çekmek için yarışan onca uyarana karşı ancak bu şekilde kendini konumlandırabiliyorlar. Sosyal medya genç beyinleri dopaminle ödüllendirirken bir bağımlılık döngüsü yaratıyor. TikTok ve benzeri platformların kullanıcıların üzerinde yarattığı etkiyi bazı uzmanlar TikTok beyni olarak nitelendiriyor. Nörologlar sürekli kısa video izlemenin konsantrasyon becerisi üzerinde yani konsantrasyon seviyesini altın balık seviyesine indirdiğini esprili bir dille açıklıyor. Bu benzetmenin altında bilimsel bir gerçeklik var. TikTok'un, YouTube Shorts'ların ya da Instagram, Facebook Reels'larının sonsuz kaydırma mekanizması ve anlık haz özelliği beynimizdeki ödül sistemini hedef alıyor. Uygulamalar her kaydırışta karşımıza yepyeni ve sürpriz dolu içeriklerle bizi ekrana kilitliyor. Bir pediatri uzmanının dediği gibi
gibi. TikTok'un sonsuz akışı adeta bir dopamin makinesi gibi işliyor. Dopamin beynimizin keyif ve ödül hissiyle ilişkili kimyasalı. Leziz bir yemek yediğimizde, kazanç elde ettiğimizde veya komik bir video izlediğimizde salgılanıyor. TikTok'ta parmağınızı her kaydırdığınızda bizi güldüren, ilgilendiren bir videoya denk geldiğimizde küçük bir dopamin patlaması yaşıyoruz. Beğenmediğimiz bir içerik çıkarsa saniyeler içerisinde sonrakine geçip yeni bir ödül arıyoruz. Bu döngü beynimizi sürekli tetikte tutup haz peşinde koşmaya şartlıyor. İşte bu mekanizma teknoloji şirketlerinin benimsediği dikkat ekonomisinin tam da özü. Ücretsiz gibi gözüken o sosyal medya platformları aslında bizim dikkatimizi satın alıp reklam verenlere satıyor. Z kuşağı çocukluktan itibaren bu dijital ödül bombardımanına maruz kaldığı için dünyayı algılama biçimleri de buna göre şekilleniyor. Y kuşağı ise bu denklemi sonradan öğrendiği için gençlerin telefonlardan kopmayışını bir irade eksikliği gibi yorumluyor. Oysa Z'ler dopamin döngüsünün içerisinde doğdular. Adeta şekerle beslenen bir zihinleri var ve onların suçu değil bu. İçinde büyüdükleri ekosistemin bir sonucu. Y ve Z kuşağı arasındaki çatışmayı anlamak için Strauss-Howe kuşak kuramı perspektifinden biraz bakmak gerekiyor belki de. Bu teoriye göre tarih yaklaşık 20 yılda bir doğan kuşakların belli roller üstlendiği döngüsel bir ritim izler. Her 4 kuşakta bir benzer karakter özellikleri birbirlerini takip eder. Milenyaller yani Y kuşağı ve Z kuşağı işte bu döngünün bir parçası. Strauss-Howe milenyalleri kahraman hero arketipiyle tanımlanır. İşbirlikçi, iyimser, kriz dönemlerinde kolektif çalışmaya yatkın bir kuşak. Nitekim Y kuşağı 2000 yıllarının başındaki ekonomik büyüme ve iyimserlik döneminde genç oldu. Onlara hep dünyayı değiştirebilirsiniz mesajı verildi. Ardından gelen büyük global durgunluk ve ekonomik krizlerle sınava tabi oldular. Ve sonra da hayata atılmaları çok sarsıcı oldu. Z kuşağı ise Strauss-Howe'a göre bir sonraki arketip olan sanatçı, artist kuşaktır. Sanatçı kuşaklar büyük bir krizin içinde veya hemen sonrasına doğarlar. Z kuşağı da tam olarak böyle. 11 Eylül sonrası siyasi belirsizlikler, 2008 finansal krizi ve dünya genelinde yükselen kutuplaşma çağında çocuk oldular. Bu yüzden aşırı korunaklı, pamuklara sarılı büyütüldüler. Ebeveynleri, bunlar çoğunlukla Y kuşağı, onlara zor bir dünyada zarar gelmesin diye üzerine titredi. Sonuç, Z kuşağı daha temkinli, hassas ve kuralcı bir profil sergiliyor. Örneğin bazı araştırmalar Z kuşağının önceki nesillere kıyasla daha az alkol tükettiğini, daha az uyuşturucu denediğini ve daha geç cinsel deneyim yaşadığını gösteriyor. Genç yaşta araba kullanmak, gece geç saatlerde dışarıda olmak gibi riskli davranışlar da daha az yaygın. Bir Z genci anne babasının gençliğine kıyasla daha uslu görünebiliyor. Bunun ardından onların isyankar ruhlu olmasından ziyade dünyanın tehlikelerine karşı daha tedbirli yetiştirilmeleri de var. Tüm bu farklar iş yerine ve hayata bakışlarında da belirginleşiyor. Y kuşağı kurumsal hayatta anlam ararken Z'ler iş, yaşam, özel dengesine ve psikolojik iyi oluşa daha fazla önem veriyor. Bu arada bu güzel bir şey. Elbette bunlar genellemeler fakat demin bahsettiğimiz Strauss-Howe perspektifi Y kuşağının Z'yi neden bu kadar şımarık, hassas ve dayanıksız bulduğunu açıklayabilir. Çünkü kendi gençliklerine göre çok farklı bir gençlik profili görüyorlar karşılarında. Ve oysaki tarih bize her zaman şunu gösteriyor. Her kuşak, her nesil kendine özgü alışkanlıklar ve özellikler geliştirmiş. Buna bir tür tarihsel yazgı da diyebiliriz. Sert dönemler yumuşak mizaçlı nesiller, yumuşak dönemler ise sert mizaçlı nesiller yetiştirmiş. Bu döngü de böyle sürüp gidiyor işte. Z kuşağını anlamaya çalışan psikologların başına John Twain geliyor ve onun bulgularına göre dikkat sorunları, empati yoksunluğu, artan narsizm ve yalnızlık var Z kuşağında. Bunlar kulağa ağır ithamlar gibi gelse de Twain bu özelliklerin bir sebep değil, sonuç olduğunu vurguluyor. Yani dijital çağın sonuçları. Öncelikle Twain'in empati meselesine bir bakalım. Onun referans verdiği geniş ölçekli bir meta analiz çalışmasında günümüz gençliğinin empati seviyesinde aşırı derecede bir düşüşlük olduğunu görmüş. Bu arada meta analiz dedikleri şey dijital dünyadaki varlığınızın, yani dijital dünyadaki tüm alışkanlıklarınızın bir datada, bir veri olarak toplanması. Yani Facebook, WhatsApp, Instagram, bunların hepsi bir veri olarak sizin bütün alışkanlıklarınızın hepsinin analizini çıkartıyor. Yani herkesin ne yaptığı, neyi sevdiği, neyi sevmediği her şey belli, her şey kayıtlı. 1970'lerden bu yana üniversite öğrencileri arasında yapılan bir empati çalışmasında buradaki bir araştırmaya göre 1980 yılından itibaren günümüze kadar empati düşüncesinin, empati kurmanın aşırı derecede düştüğünü ortaya koymuş. Hatta 30 yıl öncesinin ortalama gencine kıyasla bugünün gençlerinin yaklaşık %75'i kendini daha az empatik olarak tanımlıyor. Yani 4 gençten 3'ü geçmişteki akranlarından daha az başkalarının duygularını anladığını ve önemsediğini söylüyor diyebiliriz.
Twenge'e göre cevapların bir kısmı Z kuşağının iletişim biçimindeki dönüşümde yatıyor. Yüz yüze sosyalleşmenin yerini ekran aracılığıyla iletişim alınca duygusal ipuçlarını okuma, karşındaki insana tam dikkat verme pratikleri azalıyor. Yani bir Z genci saatlerce yanında oturduğu arkadaşına değil de telefon ekranındaki içeriklere odaklanabiliyor ya da bir tartışmada, mesajlaşmada olduğu gibi istediği an konuşmayı bırakıp kaçabiliyor. Bu ortamda empati kaslarını çalıştırmak için pek elverişli değil. Sonuçta kullanılmayan kas körelidir misali. Ancak bu noktada narsizm devreye giriyor. Ve diğer yandan demin bahsettiğimiz o veriye göre işte 1980'den günümüze kadar da narsizmin dehşet derecede arttığı gösteriliyor. Özellikle sosyal medya gençlere kendi kişisel sahnesini kurmasını, bu avantajı sağlayarak kendi egolarını, kendi imajlarını merkeze almalarını teşvik ediyor. Her Instagram gönderisi, her TikTok videosu beni fark edin çığlığı gibi. Ve bunun sonucunda Z kuşağı ilgi gördükçe mutlu oluyor, ilgi görmedikçe de mutsuzlaşıyor. Bu da dışarıdan bakanlar için özgüven patlamasıyla karışık ben merkezcilik bir görüntü oluşturuyor. Ancak işin içinde altını çizmemiz gereken başka şeyler de var. Mutluluk ve zihinsel sağlık göstergeleri. Sizin o dışarıdan mutlu olarak gördüğünüz Z kuşağı belki de iş dünyasında öyle fırtınalar koparıyor ki, öyle kırılganlıkları var ki. Ve Twenge'ün diğer araştırmaları da Z kuşağı daha toleranslı diyor. Örneğin farklı etnik kimliklere, LGBT bireyleri gibi veya toplumsal eşitsizliklere karşı daha duyarlı ve kabullenici bir duruşları var. Fakat aynı zamanda daha da yalnız ve daha kaygılı bir nesil olarak da öne çıkıyorlar. Ve yine diğer araştırmalar Z'lerin önceki kuşaklara göre çok daha yüksek depresyon ve anksiyete bildirdiğini ortaya koyuyor. Yalnızlık keza büyük bir sorun. Sürekli çevrim içi olmalarına rağmen gençler derin bir izolasyon hissi yaşayabiliyor. Bunun şöyle bir paradoksu var. Bir yandan evde oturup dünyanın her köşesiyle sanal bağlantı kuruyorlar ama diğer yandan fiziksel olarak evden çıkamadıkları, gerçek buluşmaları azalttıkları için asosyal bir yalnızlık içindeler. İşte Y kuşağı da Z'lerin bu karamsar ve hassas ruh halini anlamakta zorlanıyorlar. Y'ler gençken dünyanın problemleri karşısında daha umutlu ve öfkeli bir aktivizm sergiliyordu. Ama Z'ler içine kapanık ve melankolik olabiliyor. Tüm bahsettiğimiz bu sebeplerden dolayı. İşte bundan dolayı da Y'ler Z'ye karşı onlar istediği hiçbir şey bilmiyorlar, ne istediklerini bilmiyorlar, hiçbir şey onları mutlu etmiyor gibi ithamlarda bulunuyorlar. Ama Y'ler şunu unutmamalı. Z kuşağı teknolojiyle örülü bir kozada büyürken dikkat, duygu ve kimlik alanlarında birçok yara aldıklarını da görmeleri gerekiyor. Yani Z'lere kızmadan önce onları bu hale getiren şartları da biraz düşünmek lazım. Aşırı korumacı ebeveynlik, dijital izolasyon, rekabetçi sosyal medya kültürü ve ekonomik belirsizlikler içerisinde büyüyen bir nesilden bahsediyoruz. Bir düşün, onlar güçlü yönlerini bu şartlar içerisinde geliştirdiler. Mesela teknoloji becerisi, farklılıklara karşı saygı, zayıf yönleri de işte bu şartların yan ürünü. Diğer bir anlaşmazlık noktası ise etik ve ahlaki değerler. Y kuşağı Z'leri sık sık değer tanımaz ve her şey mübah gören bir nesil olarak görebiliyor. Ve bu şekilde eleştiriyor. Peki gerçekten öyle mi? Yoksa Z kuşağının ahlak anlayışı önceki kuşaklardan farklı bir paradigmayı mı yansıtıyor? Yapılan araştırmalar genç nesillerdeki ahlaki görecelik, relativizm eğiliminin arttığını gösteriyor. Örneğin kapsamlı bir ankette Z kuşağının %24'ünün doğru ve yanlışın zamana ve topluma göre değişebileceği fikrini güçlü bulduğunu gösteriyor. Bu oran Baby Boomer kuşağında, dede nine kuşağı diyelim biz onlara, sadece %12'si, yani Z'ler mutlak doğru kavramına inanma konusunda yarı yarıya daha az katı. Benzer şekilde Z'lerin yaklaşık 5'te biri ahlaki otoritenin bireyin kendisi olduğunu düşünüyor. Yani herkes kendi doğrusunu kendi belirler. Bu görüş daha yaşlı kuşaklara epey ters gelebilir. Çünkü onlar dini, aileyi veya toplumu ahlaki rehber olarak görmeye daha yatkın büyüdüler. Bana göre Z kuşağının bu esnek ahlaki anlayışının birkaç nedeni olabilir. Birincisi, dünyaya gözlerini açtıklarında post-truth dedikleri hakikat sonrası yani denen bir çağda buldular kendilerini. Sosyal medyada bilgi kirliliği, siyasette ise alternatif gerçekler, toplumda uzlaşmaz kutuplar. Bu arkadaşlar doğru denen şeyin kimin söylediğine göre değişebileceğini çok erken yaşta kavradılar. Bu harika bir şey. Bu da onlarda doğal bir şüpheciliğe yol açtı. Mutlak doğru diye bir şey yok. Herkes kendi
kendi doğrusunu yaşasın misali. İkincisi Z kuşağı evet daha az dindar bir nesil. Bu zaten tercih meselesi. Kimse karışamaz. Ahlaki ve dini meseleler ve öğretiler kişinin kendisini ilgilendirir. İşte bu geleneksel dini ve ahlaki öğretiler ahlakın kaynağı olma özelliğini yitirince gençler ahlaki pusulalarını kendi içinde bulmaya çalıştılar. Vicdan kavramı dışsal otoriteye ziyaden kişisel deneyime göre şekilleniyor. Tabii ki bu durumun olumlu tarafları da var. Hoşgörü ve çoğulculuk. Z'ler kendilerinden farklı bir hayat tarzına, inançlara veya kimliklere karşı daha kabul edici olabiliyor. Çünkü herkesin doğrusu kendine diye düşünüyorlar. Örneğin eşcinsel evlilik, ırklar arası ilişkiler, cinsiyet kimliği gibi konularda Y kuşağına kıyasla daha liberal ve açık görüşlü oldukları araştırmalarla destekleniyor. Onlar için empati temelli bir çerçeveden çıkıp kimseyi yargılama, herkesin seçimlerine saygı duy prensibine evriliyor. Bu da Y kuşağının bazen ahlaki gevşeklik olarak nitelendirdiği tutumların arkasındaki neden olabilir. Bir Z genci katı kurallardansa duruma ve bağlama göre değişen bir ahlakı savunuyor. Hayat siyah beyaz değil, gri alanlar da vardır diyerek büyüyor. İşte bu farklı ahlak anlayışını anlamak Y kuşağının Z'lere kızgınlığını yumuşatabilir bence. Oysa ki Z kuşağı değer bilmiyor da değil, sadece değerleri yeniden tanımlıyorlar. Onlar için dürüstlük, empati, özgürlük gibi evrensel ilkeler hala önemli. Sadece bunları sabit kurallarla değil, durumsal farkındalıkla uyguluyorlar. Bu esneklik de postmodern düşüncenin mirası bence. Hakikat mutlak değilse ahlak da mutlak değildir. Bunu sindirmek önceki nesiller için kolay olmasa da Z'ler için dünyayı yorumlama şekli bu. Z kuşağının eleştirildiği konulardan biri de kendini sergileme merakı. Hepsi fenomen olma peşinde, sürekli fotoğraf, video paylaşıyorlar, gerçek gibi yaşamıyorlar. Serzenişini duymuşsunuzdur. Bu eleştirinin odağında günümüzün performans kültürü yatıyor. Sosyal medya hepimize bir sahne sunuyor ama özellikle gençler bu sahnede yaşamlarının büyük bir bölümünü geçiriyorlar. Psikologlar sürekli kendini teşhir etme ve onay bekleme halinin bir kimlik karmaşası yaratabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Ergenlik çağındaki bir genç doğal olarak ben kimim sorusuna yanıt ararken Instagram profiline bakıp kendini tanımlamaya çalışıyor. Bu anlamda gösteriyorum, öyleyse varım gibi bir denklem oluşuyor. Sosyal medyanın küratörlüğü ve filtreden geçmiş dünyası gençleri ister istemez mükemmelliyet oyununun içine çekiyor. Her paylaşım diğer tarafından beğenilme kaygısıyla seçiliyor. En iyi açı, en güzel an yakalanmaya çalışıyor. Bu da gerçek hayatta belki %50 olan mutlu bir gencin profilinde %100 mutluymuş gibi görünmesine yol açıyor. İşte Y kuşağının samimiyetsiz bulduğu nokta tam da bu. Z'ler sanki hayatları bir filmmiş gibi kurguluyorlar. Halbuki Y'ler gençken sosyal medya yoktu. Fotoğraf albümlerde saklanır, dertler günlüklere yazılır, başarılar ise belki aile arasında kutlanırdı. Şimdi her şey herkesin gözü önünde. Bu da bir nevi sahne performansına dönüşüyor. Mahremiyet alanı daralırken görünürlük adeta bir performans ölçümü aracına dönüştü. Bu durumda Z kuşağını iki kimlik arasında bir yerde bırakıyor. Biri ekranlarda patlatılan ideal benlik, diğeri iç dünyalarında var olan gerçek benlik. İşte bu iki şey arasındaki uçurum fazlalaşırsa kişi kendi özüne yabancılaşabiliyor. Bir Z genci Instagram'da influencer gibi görünüp telefonu kapatınca kendini çok büyük bir boşlukta görebiliyor. Ne yazık ki araştırmalar da bu ikilemden dolayı özdeğer sorunlarının olduğunu gösteriyor Z kuşağında. Sosyal medyada sürekli başkasıyla kendini kıyaslamak ve yeteri kadar beğeni almamak özgüveni dehşet derecede zedeliyor. Mesela performans kültürünün diğer bir yönü de otantik olma baskısı diyebileceğimiz bir ironi taşıyor. TikTok'ta trend olan bir akımı yapmazsa geri kalmış hisseden genç istemese bile o role bürünebiliyor. Bu aslında koca bir tiyatro. Herkes birbirine gerçek olmayı telkin ediyor ama herkes bir filtre takmış durumda. Bu yüzden Z kuşağı narsist diyenler belki şu açıdan da haklı olabilir. Bu çocuklar çok fazla kendileriyle meşgul görünüyorlar. Ama bu meşguliyet bir ego şişkinliğinden değil, belki de tam tersine bir onaylanma ihtiyacından kaynaklanıyor. Çok da önyargılı davranmamak lazım. Sürekli alkış almak isteyen bir aktör, alkış kesilince depresyona girer. Z kuşağı da alkışın hiç bitmediği bir sahnede dans etmeye zorlanıyor. Y kuşağı eğer bu perdeyi biraz aralayabilirse, Z'lerin yaptığı her paylaşımın alt metninde "beni anlayın, beni görün" çağrısı olduğunu fark edebilir. Bu bir yardımın çığlığı değil elbette ama bir anlaşılma arayışı. İşte Y kuşağının Z'ye kızgınlığının altında belki de evrensel bir psikolojik drama yatıyor. Yerini kaybetme korkusu. Y'ler uzun yıllarca genç nesil olarak ilgi odağıydı.
onların idealleri, kültürü konuşuldu. Şimdi sahneye yeni bir nesil çıktı ve doğal olarak ilgiyi üzerine çekti. Elbette bu Y kuşağı Z kuşağını kıskanıyor anlamına gelmiyor. Ama tüm tarih boyunca bir nesil ondan sonra gelen nesle bir şekilde eleştirdiğini hepimiz biliyoruz. Mesela eski Yunan'da Aristoteles gençleri şımarık ve saygısız olmakla suçlanırdı her zaman. 1960'larda yaşlılar o dönemin gençlerine çiçek çocukları diyorlardı ve onları dehşet derecede sorumsuz olarak nitelendiriyorlardı. Şimdi düşünelim, kim haklı? Haklı olmak önemli değil ki, anlamak önemli. Empatiyle yaklaşıp saygı duymak, yanında olmak. Mesela 1990'larda da X kuşağı o dönemin genç olan Y kuşağına ya da çocuk olan Y kuşağına hayalperest diyorlardı. Bu şekilde eleştiriyorlardı. Şimdi de Y kuşağı Z'leri duygusal açıdan zayıf, özgürlükçü olarak tanımlıyor. Ne kadar kısır bir döngü değil mi? Belki de Z'ler ondan sonra gelenlere böyle yapacak. Bu döngü bitmiyor. Hep aktörler değişiyor. Bu kuşak çatışmasını yumuşatmanın yolu belki de bu derin psikolojik mekanizmayı fark etmekten geçiyor. Yani Y kuşağı aslında Z'ye kızarken bir yandan da kendi gençliğinin elden gidişine yanıyor olabilir. Ama Z kuşağı da şunu bilmiyor. Y'nin eleştirilerine kulak tıkarken bir gün kendilerinin de benzer duruma düşebileceğini henüz kestiremiyorlar. Bu farkındalık taraflara bir nebze empati katabilir. Y kuşağı, onlar bizim düşmanımız değil, sadece bizim devamımız diyebilmeli. Z kuşağı da, onlar da bir zamanlar bizim gibiydi ve bir gün biz de onlar gibi olacağız diye görebilmeli. Kullandığımız her iletişim aracı verdiğimiz mesajın içeriğinden daha fazla şekillendirir toplumu. Yani önemli olan ne söylediğimiz değil, nasıl ilettiğimizdir. Bu bağlamda düşününce Z kuşağı dünyasında hakim olan araçlar, sosyal medya, akıllı telefonlar ve kısa video performansları aslında başlı başına birer mesaj. Eskiden televizyon için sıcak soğuk medya gibi kavramlar ortaya atılmıştı. Televizyonun insanları küresel bir köye dönüştüreceği söylenmişti. Bugün internet bunu kat be kat aşan bir noktaya ulaştı. Z kuşağı küresel köy metaforunun gerçekleşmiş halinde yaşıyor. TikTok'ta bir Endonezya trendini Türkiye'de genç anında görüp benimsiyor. X'te, yani eski Twitter'da aynı anda dünya çapında espriler dönüyor. Oyun platformlarında farklı ülkelerden akranlar arkadaşlık kuruyor. Dünya gerçekten de bir köy gibi şu an. Ve Z kuşağı bu köyün yerlisi. Bu yeni medyanın doğasını anlamak, Y kuşağının Z'ye dair algısını da değiştirebilir. Anlattıklarımızı bir araya getirdiğimizde Y kuşağının Z'ye kızgınlığının aslında bir buzdağı gibi olduğunu görüyoruz. Yüzeyde görünen eleştiriler, dikkatsizsiniz, saygısızsınız, bencilsiniz, değer bilmiyorsunuz. Buzdağının su üstündeki kısım sadece bu. Su altındaki kütlede ise farklı korkular ve endişeler var. Y'ler kendilerinin mücadeleyle elde ettiği şeylerin Z kuşağınca hafife alınmasından korkuyor belki de. Örneğin bir Y kuşağı uzun yıllar çalışıp didinip kariyer yapmış ama Z kuşağı ise hayat işten ibaret değil, keyif almak lazım dediğinde bunu bir tehdit olarak algılayabilir. İşte Y kuşağı da ya onlar haklıysa, ya ben hayatımı boşa harcadıysam, boşa çalıştıysam, işte bu kızgınlık bazen karşı tarafın bize gösterdiği içsel bir korkudan doğar. Belki Y'ler Z kuşağının esnek ve bireyci tavrından kendi çıkardıkları fırsatları görüyor ve bu canlarını acıtıyor. Öte yandan Y kuşağının Z'ye öfkesi de biraz anlaşılamamaktan gelen yalnızlık olabilir. Z kuşağından bir arkadaşım, çünkü bizim kuşağımız görmezden gelinen bir kuşak, fark edilmek için belki bunları yapıyorlar demişti. Evet, her nesil kendinden sonrakine deneyimlerini aktarmak ister. Benim yaşadıklarımı yaşama, aynı hataları yapma demek ister. Fakat Z kuşağı bambaşka bir dünyada büyüdüğü için Y'lerin gençliğindeki reçeteler onlara uymuyor. Evet, en baştaki soruya geri dönelim. Y kuşağı Z kuşağına niye sinir oluyor? Belki de cevap basit. Anlayamadıkları için. İnsan bilmediğine öfkelenir. Çünkü kontrol edemez. Onu tehdit olarak algılar. O halde çözüm birbirini anlamaya çalışmaktan geçiyor. Kuşaklar arası diyaloglar hiçbir dönem kolay olmadı. Ve bugün hızla büyüyen dünyada bu çok daha zor. Yine de imkansız değil. O köprüyü kurmak için şunlar şart. Önce dinlemek. Sonra ortak nokta bulmak, birlikte zaman geçirmek, telefonları kenara koyarak, ön yargıları sorgulamak. Şunu hiçbir zaman unutmalıyız. Bugünün gençleri yarının dünyasını devralacak. Y kuşağının kızgınlığı yerini güzel bir rehberliğe bırakmazsa eğer, işler çok farklı boyutlara da gidebilir.
Ve Z kuşağı da şunu unutmasın. Z kuşağının yürüdüğü yol, Y kuşağının onlara açtığı yoldur. Tıpkı daha öncekilerin Y'lere açtığı yollar gibi. Sonuçta hepimiz aynı hikayenin farklı sayfaları gibiyiz. Bir nehir geçmeye çalışan iki insan düşünün. Biri tecrübeli, yolu biliyor ama enerjisi zayıflıyor. Diğeri enerjik ama yolu bilmiyor. Eğer ayrı ayrı deneseler belki akıntıya kapılacaklar ama birlikte hareket ederlerse o nehri geçip karşıya ulaşabilecekler. Öfke ve kızgınlıklar yerini şefkat ve empatiye ve anlayışa bıraktığında köprünün iki yakası da birbirlerine her zaman daha fazla yaklaşır. Ve artık şu cümleyi kurmanın vakti geldi belki de. Ben seni anlamaya çalışıyorum. Sen de beni birazcık dinle.